Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bir derste daha bugün birlikteyiz. Bugünkü dersimiz Öz Korece sayılar. Biliyorsunuz daha önce Sino Korece sayıları ve onların nerelerde kullanıldığını öğrenmiştik. Bugün ise Öz Korece yani Korelilerin kendilerine ait olan sayıları öğreneceğiz ve pekiştireceğiz. Nerelerde kullanıldığına bakacağız. Evet, oldukça heyecanlı ve eğlenceli bir ders. Şöyle kalemlerimi alayım. Ve başlayalım arkadaşlar. Evet. Öz Korece sayılarda bir için hana. Hana. Öz Korece sayılarda bir için hana kullanılıyor arkadaşlar. Evet. İki için ise dul. Dul kullanılıyor. Dul. Bir hana, iki dul, 3 set. Set. 4 için net. 1 hana, 2 dul, 3 set, 4 net. 5 tasot. Tasot. 6 yosot. Yosot. 7 ilgop. İlgop. 8 yodol. 9 ahop. 10 yol arkadaşlar. 0 ise gong. 0 gong arkadaşlar. Hana, dul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol şeklinde de seslendirmesi. Tekrar sayalım bir kere. Hana, dul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Evet. Hapkido hocam geldi aklıma. Hareketleri yaparken bize saydırıyordu. Ama mesela 3'e geliyordu. Şu şekilde sayıyordu. Hana, dul, set, 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 set. Sonra net, 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 net. Aynı hareketi defalarca yapıyorduk ama sanki 4 kere yapmışız gibi sayıyordu kendisi. Sağ olsun. Evet. Şimdi nasıl 11 deriz, 12 deriz? Sino Korece'de de öğrenmiştik bunları. Şöyle 11, şöyle 12 diyeceğiz. Yine bunda da basit bir mantık var arkadaşlar. 10 neydi? Yol. 1 neydi? Hana. Ama hana değil de han şeklinde söyleyeceğiz bunu. Yoran, yorhan, yoran şeklinde de okunuyor arkadaşlar. 12 ise 10 yol. 2 dul da arkadaşlar. Yoldul ama yoldu şeklinde okunuyor. Yoldu. Yolduşi mesela 12'de. 13 ise gene 10 yol ve 3 neydi? Set. 10 ve 3'ü birleştiriyoruz. 13 şeklinde yol set. 14 ne? Yol 10'sa net de 4. 10 ve 4. 14. Yol net. Aynı şekilde bu sistem üzerinden devam ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada öğrenmemiz gereken farklı bir durum söz konusu. 20'den sonrası için 19'a kadar problem yok. Dediğim gibi yoran, yoldu, yol set, yol net, yol tasot, yol ilgop, yola hop şeklinde devam ediyorsunuz. 20'den sonra işler biraz değişiyor. Bunları biraz ezberlemeniz gerekiyor. Korece'de öz Korece sayılarda 20 simul. 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 Ama 21'i mesela simulhan, simuldu, simulnet, simulset. Bu şekilde simultasot yaşınızı söylerken de ondan sonra simulilgop bu şekilde söyleyebilirsiniz.
Sadece 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 bunları bilmek önemli. Diğerlerini yine 1, 2, 3, 4 şeklinde tamamlıyorsunuz. 30 sorun. Sorun. 40 mahın. 50 şün. Şün. 60 yesun. Yesun. 70 ilhın. 80 yodun. 90 ahın. 100 yine pek şeklinde arkadaşlar. Okuyalım. 20 simul, 30 sorun, 40 mahın, 50 şin, 60 yesun, 70 ilhın, 80 yodun, 90 ahın şeklinde arkadaşlar. 100 de pek. Öğrenmiştik zaten onu Sino-Korece sayılarda. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım öz Korece sayılar nerelerde kullanılıyor? Şimdi arkadaşlar öz Korece sayılar nerelerde kullanılıyor bakıyoruz. Öncelikle saati söylerken, ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Dakikayı Sino-Korece ile söylüyoruz. Saati söylerken öz Korece sayılar kullanıyoruz. Bakalım. Yolduşiye mannaca. 12'de buluşalım. Gördüğünüz gibi yoldu, yoldul şeklinde söylenmiyor. Yoldu. Ya da yorhanşi, yoranşi, 20분. Gördüğünüz gibi yorhan 11. Öz Korece sayıyla söyledim. Ama 20 dakika bu. Bun dakika. Şi saat demek. Sino-Korece ile yazdım. Evet, dediğim gibi saati öz Korece, dakikayı Sino-Korece ile yazıyoruz arkadaşlar. Evet, bir önemli nokta nerede kullanıldığına dair yaşınızı söylerken. Yaşınızı söylerken de gene öz Korece sayıları kullanıyorsunuz. Ben demişim mesela, ben 29 yaşındayım. Ço'nun 스물 아홉 살이에요. 스물 아홉 29 demek öz Korece sayılarda. Evet, gelelim diğer bir kullanım noktasına. Diğer kullanım noktası ise bir şeyin miktarını ya da sayısını belirtirken öz Korece sayıları kullanıyoruz. Örneğin 2 kişi demek istediğimiz zaman 2 neydi? Du. Ya dul genel olarak bazı noktalarda kullanılıyor arkadaşlar. Du şeklinde daha rahat telaffuz ediyorlar herhalde. O yüzden de du'yu tercih ediyorlar. 2'yi söylerken 2 kişi du myon. Myon kişileri sayarken kullanılıyor. Korece'de bir şeyleri sayarken kullanılan terimler var arkadaşlar. Onu öğreneceğiz ilerleyen derslerde. İnsanları sayarken myon kelimesini kullanıyorlar. 3 bardak diyeceğiz. 3 neydi? Setti ama se diyeceğiz. Se can. Can da bardakları sayarken kullandıkları terim. 5 şişe diyeceğiz mesela. 5 neydi? Tasot. Tasot pyon. Bu da şişeleri sayarken kullandıkları kelime. Ama gördüğünüz gibi bir şeyin miktarını ya da sayısını belirtirken du, set, tasot öz Korece sayıları kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, öz Korece sayılar böyle. Eğer takıldığınız bir yer ya da anlamadığınız bir nokta olursa lütfen aşağıya yazın. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışayım. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste hep beraber görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.